Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Esra. Ben de Ayşe Erva. Bugün Ayşe Erva ile size sahura kalkmak istiyorum. Kapı süsü yapacağız. Hem de Ben oruçluyum, yaka rozeti yapacağız. hadi başlayalım. Kapı süsüyle mi başlayalım, rozetle mi başlayalım? Tamam. O zaman kapı süsünde kullanacağımız malzemeleri arkadaşlarımıza söyleyelim. Ne dersin? Olur. Kapı süsünde böyle şunlardan kullanabilirsiniz, bilmiyorum. Köpük Stofer tabaklar. oluyor. Evet, Sonra, köpük tabaklar. Şunlardan kullanabiliriz, böyle yumuşak Evalar kullanabiliriz. Şöyle simli evalarımız var. Onları da bugün kullanacağız. Boya kullanabiliriz. Renkli Boya boyalar. kullanabiliriz. Süslemek için tatlı yıldızlar kesebiliriz. Evet. Ne kullanacağız başka? Ve pirit kullanacağız. Pirit, makas kullanabiliriz. Makas kullanacağız. Ve evinizde bulunan başka süsleme malzemeleri olabilir. Hadi başlayalım. Ayşe Erva, istersen sen yıldızları kesebilirsin. İstediğin renk yıldızları. Ben de şöyle bir aydede kalıbım vardı. O aydede kalıbını şöyle simli bir kağıda çizdim ve onu şimdi tam etrafından gidecek şekilde de keseceğim. Ayşe Erva'nınkisinde de yıldızlar çizili. Eğer yıldız çizmeyi bilmiyorlarsa ne yapabilirler arkadaşlarımız? Yetişkinlerinden yardım alabilirler. Alabilirler değil mi Ayşe Erva? İşte tam çizgilerden kestim. Ayşe Erva'cığım, sana da yardım edebilirim. Ne renk kesmemi istersin? Ben kaşık yapmayı Tamam. planlıyorum. Sen şu an pembe kesiyorsun. Ben de senin için mor keseyim. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Peki Ayşe Erva, bunu keserken senle Ramazan hakkında sohbet edelim biraz. Olur mu? Mesela sence Ramazan ne demek? Bence Ramazan Müslümanların ibadet ettiği güzel bir ay. Ramazan'da neler yapmaktan hoşlanırsın Ayşe Erva? Ramazan'da sahura kalkmaktan hoşlanırım. Oruç tutmaktan hoşlanırım. İbadet etmekten hoşlanırım. Arife gününde şeker almaktan hoşlanırım. Ve Arife gününde ev süslemekten hoşlanırım. Aslında çocukların en çok beklediği de o sanırım, değil mi? Renkli tatlı şekerlere ulaşmak. İnşallah Allah o güne de, bayrama da ulaşmayı nasip eder tüm Müslümanlar için. Peki diğer aylarda yapmadığın ama Ramazan'da yaptığın neler var? Teravih namazı kılmak, oruç tutmak, şeker almak ve evi süslemek. Evi süslemek. Şimdi aslında bizim burada arkadaşlarımıza önereceğimiz bu kapı süsüyle rozette evimizdeki süslemelere aslında ilave edeceğimiz şeyler, değil mi? Ekleyeceğimiz şeyler. Ama eminim herkesin aklına çok güzel fikirler de geliyordur. Onları kullanabilirsiniz. Bizim elimizdeki malzemeler simli evalardı, şönillerdi, pomponlardı ama siz evinizdeki tüm malzemeleri kullanarak, geri dönüşüm malzemeleri özellikle, onları kullanarak da, yani hiçbir şey satın almadan da, değil mi, bu süslemeleri gerçekleştirebilir arkadaşlarımız. Ben mesela bir önceki bayramda simli eva kağıtlarından Ramazan yazmıştım duvara. Oo, çok güzel. Ya da böyle aklıma şimdi geldi o fikir. Böyle duvara Ramazan'da yapabileceğimiz güzel şeyleri gösteren bir takvim asabiliriz. Harika olur. Hatta ne yaparız biliyor musun? Oruçta olduğumuz günleri orada işaretleyebiliriz. Çünkü çocuklar tam günlük oruç tutamayabilirler. Öyle değil mi? Peki o durumda ne tavsiye edersin onlara? Tekne orucu tutmayı tavsiye Peki ederim. tekne orucu ne demek? Tekne orucu günün yarısına kadar tutuluyor. Ve bence çocuklar için çok uygun bir oruç. Ben mesela bir kere tam oruç tutabildim. Onu da unutmuştum. Sahura kalkmakla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Sahura kalkmak benim için bir zevkti ve sahura kalkınca mutlu oluyorum. Çünkü uykumdan fedakarlık vermiş oluyorum. Ve çok ferah, dediğin gibi yine. Hissediyorsun. Çok ferah. Peki ev halkını sahura kaldırmak için bir mani biliyor musun? Yani onları nasıl kaldırıyorsun diye sorayım aslında. Onları ben kaldırmıyorum. Onlar beni kaldırıyorlar. Uyumayı seven arkadaşlarımız evet uyandırılmayı bekleyebilir. Ama ailesini uyandırmak için de belki yeni maniler öğrenebilirler. Öyle değil mi? Peki bir mani örneği verebilir misin bize? Gümbede gümbede güm güm. Ramazan'ım merhaba, bizlere erdin sefa.
Rabbimize hamdolsun her nefeste 1000 defa. Gümbede gümbede güm güm. Bence bunu söyledikten sonra bütün ev halkı hemen uyanır. Ama çok da yüksek sesle söylemeyelim değil mi? Belki onları uyandırmadan önce bir yoğurt kalıbı ona davul yapabilirim. Bence de çok güzel olur. Bir davul hazırlayabilirler. Hatta yine dediğin gibi bir geri dönüşüm malzemesi aslında değil mi? Yoğurt kaplarını atmayıp böyle süslemelerde kullanabiliriz. Ritim aletleri, müzik aletleri yapabiliriz. O zaman bir yoğurt kovasını da davula dönüştürüyoruz. Tamam mı? Bu Ramazan'da arkadaşlarımızın diğer tavsiyemiz de yoğurt kovasına davula dönüştürüp bir Ramazan manisi söyleyebilir. Ramazan davulcusu olabilirler. Değil mi Ayşe Ramazan'ın Erbaş? ilk günü bunu yapmayı planlıyorum. Harika bir fikir bence de. Şimdi bunları bir araya getirelim değil mi Ayşe Erbaş'cığım? Şöyle biz elimizde misinamız olduğu için biz misina kullanacağız. Ama siz evde isterseniz şöyle ipler de kullanabilirsiniz. Biz bunları şimdi Ayşe Erva'yla, istersen Erva'cığım etrafını boyamak istersen boyayabilirsin. Şurada renkli kalemlerimiz, simli kalemlerimiz var. Onları kullanabilirsin. Ben de bu arada şuradaki misinelerini takmaya çalışayım. Çocuklar böyle çalışmaları yaparken bazen yardım istemeniz gerekebilir. Ya da evinizde kardeşiniz, ablanız, abiniz varsa onlarla birlikte bu çalışmaları yapmayı deneyebilirsiniz. Hatta işbirliği yaparsanız çok da güzel olur, çok da kıymetli olur ve birlikte evinizin en güzel köşesine asabilirsiniz. Tabii ki bu sahura kalkmak istiyorum kapı süsünü özellikle biz biraz daha teknoloji tutmak isteyen kardeşlerimiz için yaptık ama tabii ki siz de kullanabilirsiniz. Sahura kalkmakta zorlanıyorsanız yetişkinlerin sizi sahura kaldırması için şöyle kapı süsleri hazırlayabilirsiniz. Mesela gece uyurken bunları kapınıza koyabilirsin. Harika olur. Şimdi ben şöyle misinelerimi de keseyim. Sonra yıldızlarımız için de yapalım. Bu yıldızlar için biraz daha farklı durmalarını istediğim için hepsi aynı boyda dursun istemiyorum. O yüzden birisini küçük, birisini biraz daha büyük kesiyorum çocuklar. Ben şimdi şöyle bir Ramazan yazısı yazmıştım. İçlerini boyadım ve şimdi etrafından siyah renkli kalemle gideceğim. Ardından kesip kapı süsümüze yapıştıracağız. Siz de evinizde bulunan boyalarınızla böyle yazılar yazabilirsiniz. Biz Ramazan yazmak istedik Ayşe Erva'yla. Siz belki Ramazan ayı yazmak istersiniz. Ya da Müslümanların ibadet etme gibi. Ya O da birazcık uzun sürüyor ama. uzun. Belki yazmaktan çok hoşlanan çocuklar vardır. Daha da uzun yazabilirler. Ya da hoş geldin Ramazan yazabilirler mesela. Yıldızlarımızı kestik, ay dedemizi kestik ve onları misineyle şöyle birleştirdik. Ve şimdi de Şeyini yazıyorum. sahura kalkmak istiyorum yazıyor. Ben de Ayşe Erva ile birlikte boyayıp kestiğimiz Ramazan yazısını ay dedemin üstüne yapıştırıyorum. Sen onu yaparken Ayşe Erva'cığım ben de Ramazan yazısını yapıştırayım. Şimdi kağıda yapışması biraz zor oldu Ayşe Erva'cığım. O yüzden ben de onu şöyle sımbalıyorum. Şimdi onu da şöyle üstüne takalım mı? Olur. Şöyle yapıştıracağız. Çok güzel oldu. Sahura kalkmak istiyorum yazısı. Şimdi şöyle arkasından Ayşe Erva'cığım şöyle tutabilir misin? Bant yapıştıralım. Bantını da Sonra evet. Sonra şöyle aslında ikisini birden de yapıştırabiliriz. Şu da onun tutma yeri olur. Ekstra ip kullanmamış oluruz. Hatta şimdi etrafını da süsleyebiliriz. Pomponlar kullanabilirsin, düğmeler kullanabilirsin. Ben şu anda yıldız çiziyorum. Tamam. Onları keseceğim. Ben de bunları senin için hızlıca keseyim. Bu arada çok güzel çizmişsin Ayşe Erva'cığım. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Kapı süslerimiz hazır. Hadi bunu yapıştıralım Ayşe Erva. Olur. Hadi gel yapıştıralım. Şöyle yapalım.
Elini sık. Şöyle döndürelim. Şöyle koyalım. Hemen seninkini de yapalım. Şimdi sen tanıtabilirsin istersen. Bu da ben oruçluyum Rozeti. Bunun etrafında Ramazan'la ilgili ve Müslümanlıkla ilgili resmen her şey var. Çok fazla. Şu anda okuyabilir misin? Tabii ki çok seviniriz Ayşe Erva'cığım. Yardım, hoşgörü, ibadet, namaz, saygı, iyilik, yardım, ben, iftar, sabır, namaz, barış, merhamet, tesbih, sahur, hoşgörü, bereket, dua, ezan, oruçluyum, edep, hayır, dostluk, sevgi. Ve benim aklıma gelenler bunlardı. Şimdi istersen yapımına geçelim. Eğer arkadaşlarınızın da aklına gelecek daha farklı şeyler varsa onlar da ekleyebilirler. Bu Ramazan ayı ile ilgili güzel ifadeleri, kelimeleri. Biz bunun için yine EVA kullanacağız. Nasıl çizildiğini göstermek istiyorum. Biz buradaki yuvarlağı evimizdeki bir kavanoz kapağını kullanarak oluşturduk. Önce onu EVA'mızın üstüne koyalım. Tam etrafından giderek çizelim. İçindeki yüzünü oluşturacak küçük daire içinse şöyle bir bir makara kullanacağız. Onu da tam ortasına koyuyorum. Yine etrafından giderek çiziyorum. Bunu yaparken tabii ki kolları içinde şöyle bir alan bırakalım. Ben de kesmeye başlıyorum Ayşe Erva'cığım seninle. İsterseniz biz buradaki çizgileri cetvelle oluşturduk ama siz elinizde de çizebilirsiniz. Biz mutlu bir yüz kullanmak istedik. Ramazan bizim yüzümüzde mutluluk hissettirdi, değil mi? Evet, ben Ramazan'ın her gün nedense içimde bir mutluluk oluyor uyandığım zaman. Ne mutlu Ayşe Erva'cığım. Ramazan benim için ayrı bir mutluluk. Tüm aylardan daha güzel benim için. Öyle değil mi? Ben de doğum olsa bile. Peki Ramazan bayramında bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ramazan bayramında şeker alıp evi süslemek planını zaten bahsettim. Büyüklerimizi de mutlaka ziyaret ediyoruz. Öyle değil mi Evet. Ayşe Erva'cığım? Şöyle yapalım. Ben şöyle çizgiler oluşturdum. Ben de böyle kestim artık. Ortasını da istersen şunu misinemizin makarasını koyalım. Tam ortasında yüz oluşturmak için şöyle çizebilirsin istersen. Ben de bu arada yüzünü oluşturmaya başlayayım. Tüm arkadaşlarımız için de hazırlayabiliriz. Öyle değil mi Ayşe Erva? Evet. Ya da sınıfta bir etkinlik yapabiliriz bununla ilgili. Hatta sınıfta bunu yapmak için bir etkinlik bile olabilir. Kesinlikle. Öğretmenlerimizle bir planlama yapıp arkadaşlarımıza da gerekli malzemeleri hazırlayıp ben oruçluyum rozetleri yapılabilir. Hatta sizin istediğiniz şekil ve boyutlarda bile olabilir. Olsun, istediklerini doldurabilirsin. Hepsinin dolmasına gerek yok. İstediklerini doldurabilirsin. Hatta yani Ramazan ayı süresince her gün başka bir kelime ekleyebilirsin. O kelimeyle ilgili sınıfta sohbet edebilirsiniz arkadaşlarına. Mesela bugünün kelimesi diyelim ki namaz olsun. Namazla ilgili oraya ekleme yaparsın ve arkadaşlarınla namazla ilgili sohbet edersin. Peki bu konuda arkadaşlarınla yine tabii ki kendi aranızda sohbet konusu olarak buradaki maddeleri konuşabilirsiniz. Hatta farklı eklemeler de yapabilirsiniz. Belki Ramazan'da sınıfta oynayacağınız oyunlar bile tasarlayabilirsiniz. O sabır ekledin, yardımı ekledin, iftarı ekledin, iyiliği ekledin. Bakalım. Hoşgörüyü ekledin. Sığmadı fırsat. Şimdi artık yakamıza yapıştıralım. Değil mi? Erva'cığım ne dersin? Şimdi arkasına şöyle bir tane daha bant yapıştıralım. Evet, artık yakamıza yapıştırabiliriz.